şimdi önce motifi bir hatırlayalım. Şöyle kısaca yine göstereceğim. İlk videoda aslında motife birleştirmeyi yaptım ama 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ilk videoyu bulamayan arkadaşlar olursa diye kısaca motifi hatırlatıyorum arkadaşlar. 8 zinciri birleştirdik. 4 tane zincir çektik. 2 doladım. 1 2 3 defa çektim. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Tekrar bir doladım. 1 2 3 çektim. Tığda bekletiyorum. 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 ilmeği birlikte çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 dolayıp aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 2 doladık. 1 2 3 4 tane olunca hepsini birlikte topluyoruz tepesinden. Hepsini kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki gibi 1 2 3 4 5 6 tane yaprağımız olacak. Bunu tamamlayalım. Evet, 6 tane yaprağı tamamladık. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Geliyoruz ilk yaprağın tepesinden birleştirip boşluğa tekrar ipimizi taşıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra bu boşluğa 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Tekrar bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki boşluğa yine 5'er tane sık iğne yaparak başlangıç noktasına kadar geliyoruz. 6 zincir, 5 sık iğne. Sona geldim şimdi. Tekrar 6 zincirimi çektim. İlk yaptığımız sık iğnenin birincisine giriyoruz. İpi taşıyarak bu şekilde birleştiriyoruz. İkinciye giriyoruz. Tekrar ipi yürütüyoruz. Üçüncüye giriyoruz. Bir kez daha yürütüyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Burada her başlangıç bu şekilde olacak. Bundan sonra bir zincir çekip aynı yere birleştiğimiz noktaya tekrar, yani en son taşıdığımız noktaya bir sık iğne, bir sonrakine 2, bir sonrakine 3, şimdi boşluğa batarak 4 5 6 tane sık iğne yaptık. Birleştirme yerimiz burası. 1 2 3 4 5 6 zincir. Geliyoruz bir sonraki 5 sık iğnenin üzerine. 1 2 3 üçüncüye batıyoruz. 1 2 3 boşluğa batıyoruz şimdi. 4 5 6 boşluklarda hep 3 tane olacak. Yine 6 zincir 6 sık iğne yaparak başlangıç noktasına kadar bu şekilde geliyoruz. Evet, tekrar sona geldim. Bu arada arkadaşlar hızlı geçiyorum bu videoda. Anlayamadığınız yer olursa eğer videonun altında açıklama bölümüne motifin aslında yapımını daha yavaş, daha ayrıntılı bir şekilde anlattım. Birleştirmeyi de gösterdim. Bir videom daha var. Videonun altındaki linke tıkladığınızda o videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi burada hızlı geçiyorum çünkü birleştirmelere geçeceğiz. Şimdi geldik 6 zincir çektik. Yine en baştaki sık iğneden sayıyoruz. 1 2 3 üçüncüye, hep üçüncüye batıyoruz. Şöyle, pardon, özür diliyorum. Konuşurken unuttum. Birleştirirken hep birinciye batıyoruz. Pardon. Bu sona geldiğimizde birleştirirken hep birinciye batıyoruz. Sonra 2 tane daha yürütüyoruz ipimizi. Evet, şimdi burada bir zincir ve aynı noktaya bir sık iğne. 1 2 3 4 boşluğa geliyoruz. 5 6 7. Şimdi bundan sonrası modelin hep 7 zincir 7 sık iğne. Bir sonraki sırada 8 zincir 8 sık iğne, 9 zincir 9 sık iğne, 10 zincir 10 sık iğne yaptığım yerde birleştirmeye başlıyorum.
birleştirme şeklimiz dediğim gibi hep bu şekilde birleştirirken birinci sık iğneden giriyoruz. Üçüncüye kadar ipimizi taşıyoruz. Bir zincir aynı yere batıyoruz. Sonra boşluklarda da bakın her artışta yine 3 tane 3, 4, 5, 6, 7 her artışta burada boşluklarda 3 tane sık iğnemiz var. Şimdi 7 sık iğne yaptık. 7 zincir çektik. Buralar artık 1, 2, 3. Üçüncüye batarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 boşluğa, 6 boşluğa, 7 boşluğa. Bu şekilde 7 zincir, 7 sık iğne, 8 zincir, 8 sık iğne devam edeceğiz şimdi. Evet, tekrar bir sona daha geldim. 7 tane zincirimi çektim. Bakın buradan başlamıştık. İlk sık iğnenin üzerine giriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra yürütüyoruz. İkinciye tekrar taşıdım. Üçüncüye tekrar taşıdım. Bir zincir aynı noktaya tekrar bir sık iğne. Bir sonraki birleştirme noktamız. Sonra 2, 3, 4, 5, 6 boşluğa, 7 boşluğa, 8 boşluğa. Şimdi 8 sık iğne, 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 hep üçüncüye batıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluğa, 7 boşluğa, 8 boşluğa. Boşlukta da yine hep 3 tane olacak. Bu şekilde bir kez daha dolanıyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Evet, 8'li sıramızda bitirdik. Yine birleşme noktasına geliyoruz. İlk sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyoruz. İkinciye taşıyoruz. Üçüncüye tekrar taşıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere batarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi boşluğa batıyorum. 7, 8 ve 9. Yine 3 tane boşluğa yaptık. 9 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. 1, 2, üçüncüye batıyoruz. Üçüncüden giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boşluğa geldim. 8 ve 9. Evet. Şimdi bu sıramızda tamamlayalım. 9 zincir, 9 sık iğne yapıyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi yine 9 zincirimi çekiyorum. Bakın burada üçüncüden giriyoruz. Aynı şekilde taşıyoruz ipimizi. 2 tane. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi boşluğa geliyorum. 8, 9 ve 10. Evet, bu sıramızda 10 sık iğne, 10 tane de zincir yapacağız arkadaşlar. Ve bu sırayı yaparken de birleştireceğiz. Şimdi önce birleştirelim isterseniz. Şöyle yan yana bakın. Şu şekilde bir birleştirme olacak. Model 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşeli bir model. Buralar köşelerimiz. Şimdi ütülediğim için daha düzgün duruyor tabii ki bunlar. Köşeden köşeye birleştiriyoruz. Önce yakayı yapmamız gerekiyor. Önce yakayı oluşturup sonra alt bedenlere eklemesi kolay. Birleştirmesi zaten hep aynı şekilde olacak. Şimdi hemen buradan birleştirmeye başlıyorum arkadaşlar. 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 pardon 10 değil 5 zincir çekiyoruz. Çünkü birleştirme yapacağız. Geliyoruz şöyle herhangi bir köşeden girelim. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane de zincir çekiyorum. Yine bu birleştirme şekli de ilk videoda daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi birleştirdik. Zincirimizi 10'a tamamladık. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyoruz. Yine 1, 2 pardon. Birleştiriyoruz tabii ki örmeye devam ettim. Evet. Üçüncüye giriyoruz. 1, 2, 3.
bir tane sık iğne. İlk sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncüye batarak yapıyoruz. Yine aynı şekilde ördüğümüz gibi ama birleştirirken, buradaki birleştirirken ilk birinci sık iğneden tığımızı geçiriyoruz. Buradan da ilmeğimizi alıyoruz. Arasından geçiriyoruz. İkinci sık iğneyi yapıyoruz. İlmeğimizi tutuyoruz. Buradan da ikinci sık iğneye gelip ilmeğimizi geçirdik. Üçüncüyü yapıyoruz. Her bir sık iğneyi yaptıktan sonra diğer motife dönüyoruz. Aynı sıradaki, aynı hizadaki sık iğnenin içine tığımızı geçirip şöyle buradaki ilmeğimizi alıyoruz. Bu tarafa geçiriyoruz. Dediğim gibi ilk videoda bunu çok daha yavaş ve ağır bir şekilde daha ayrıntılı göstermiştim. Yine tabii şimdi hep bu şekilde birleştireceğiz zaten ama birleştirirken şekiller önemli tabii. Şöyle alalım. Evet, şimdi bakın boşluktakine geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum boşluğa. Yine aynı şekilde burada 3 tane daha sık iğnem var. Oraya birleştiriyorum. İkinciyi yapıyorum boşluktaki. 10 tane, toplamda 10 tane sık iğneyi yapıyoruz. Diğer tarafla da birleştirmiş oluyoruz. Son sık iğnenin üzerinden giriyorum. İlmeğimi aldım, çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Buralar köşeler demiştim. Şimdi şuradaki zincirin içine giriyoruz. Bir sık iğne, 1 2 3 4 5 tane zincir. 10'a tamamlamış oldum ve birleştirmeyi bitirdik. Şimdi 1 2 3 yine üçüncüye batıyoruz. 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 boşluğa 8 boşluğa 9 ve boşluğa 10. Evet, birleştirmeyi bitirdik bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 10 sık iğne 10 zincir yaparak bitiş noktasına kadar geliyoruz. Sonra diğerlerini de hep beraber birleştireceğiz. Evet, birleştirmeyi bitirdim. Tekrar 10 tane zincir çektim. İlk sık iğneye batarak birleştirdim arkadaşlar. Şimdi tek tek motif yapacağım ve tek tek dediğim gibi yakayı oluşturacağız. Diğer motifi hazırlıyorum. Şimdi bir motif daha hazırladık. 3 önde 3 arkada 2 tane de omuz düşünüyorum. 8 tane motifle yaka oluşturacağız. Şimdi tekrar bakın birleştirme yapacağız. Şunu birleştirdik beraber. Üçüncü motifi birleştireceğiz. Şurası yakanın iç kısmı olarak düşünün. Şöyle bir çıkıntı olmamalı. Mesela bunu buraya birleştirdiğinizde burada bir çıkıntımız oluyor. Bir kenar burada kalmış oluyor. Şöyle bir kenar olmayacak. Yuvarlak bir yaka yapacağız. Şimdi şöyle birleştirerek bakın 3 motifle herhangi bir kenar içeride kalmamış olacak. Geliyorum, şöyle alalım, ipim şurada. Şimdi burayı buraya kadar birleştireceğim. Motifi tamamlayacağım. Yine aynı şekilde birleştiriyoruz. Sık iğnelerimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın bu köşeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, dönüyorum. 1 2 3 burada üçüncüye batıyoruz, ilmeğimizi bırakıyoruz. Aynı şekilde tek tek trabzanların üzerinden ilmeğimizi geçiriyoruz. 10 tane sık iğne olacak. Burada da zaten 10 tane var. Her birinin tepesine sırayla batıyoruz. İlmeğimizi bu şekilde geçiriyoruz. Evet. Şimdi gelelim tekrar şöyle birleştirelim ve bir de buradan birleştirelim. Evet, bakın birleştirmeyi yaptım.
Dediğim gibi bluzumuzun içeride herhangi bir köşe olmayacak. 3 taneyi birleştirmiş olduk. Şimdi bunu tamamlıyorum ve dördüncü motifi göstereceğim. Evet, 3 tanesi tamamlandı. Şimdi dördüncü motifi de hemen şöyle göstereyim. Bakın şöyle hazırladım hepsini. Dördü de bakın içeriden değil, şöyle şuradan. Burada herhangi bir köşemiz yok, bakın. Şöyle bir birleştirme olmayacak, yani köşe içeride olmayacak. Şimdi bu köşeyi birleştireceğiz. Hemen şöyle göstermeye çalışayım ben size diğer motifleri de. Bunu da hazırladım. Bunu da geleceğiz. Böyle birleştireceğiz. Görünüyor mu? Şöyle. Sonra diğer motifimizi alacağız. Şöyle birleştireceğiz. Burayı bu şekilde yuvarlak çıkartıyoruz, bakın. Geniş bir yaka oluyor. Sonradan buraya sık iğne öreceğiz. Sık iğne de olur, trabzan da olur. Yakayı nasıl kapatmak isterseniz. Hemen şunu da bakalım. Bakın bu şekilde. Bunlar biraz ütüsüz, o yüzden düzgün görünmüyor olabilir. Şöyle yapalım. Kameraya sığdırmaya çalışıyorum bir yandan da. Aslında şöyle çekmemiz lazım. Şimdi bir tane de buraya yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bir tane de yine aynı şekilde bakın şöyle birleştiriyoruz. Sonra da buradaki tam şuradaki köşeden de birleştiriyoruz bunu. 3 tane önde, 3 tane arkada, 2 tane de omuza gelen kısımda oluyor arkadaşlar. Böyle birleştirdiğimizde bakın burayı böyle yuvarlak çıkarmış olacağız. Şimdi ben bunun hepsini tamamlıyorum. Sonra dönüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bakın hepsini birleştirdim. Burası yaka kısmımız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane motifi birleştirdik ve bakın ortada hiçbir kenar yok. Şöyle düşünün şimdi. Şöyle yapalım. 3 tane motif önde. 3 tane motif arkada. Birer tane motifimiz de omuzlar için olacak. Evet. Şimdi tabii bu ölçüler tamamen benim ördüğüm ipe ve tığa göre. İpinize ve tığınıza göre bu değişecektir. Önünüze Cotton Gold'un mavi rengi. Renk numarasını da vereyim. Hemen neredeydi rengimiz? Evet, 361 100 gramlık 330 metre. 6 numara 3,5 milimetrede tığım var. Bunu örüyorum. Ama daha ince iplerle örerseniz tabii motifler daha küçük olacaktır. Onun için yine aynı bu şekilde belirlemeniz gerekiyor. Yani 3 motif öne koyuyorsak 3 motifi arkaya koyduk. Birer tane omuza koyduk. 4'er motif yapabilirsiniz. O şekilde büyütebilirsiniz. Ya da bu motifi 10 sık iğne 10 zincirde bitirdik. Bunu 11 yapabilirsiniz. Hani 11 sık iğne 11 zincir, 12 sık iğne 12 zincir şeklinde büyüyor zaten motif. Bu şekilde büyüterek aynı birleştirmelerle de yapabilirsiniz. Evet, şimdi kol için nasıl yapacağız ona geçelim. Şu omuzlardaki birer motifi baz alacağız. Açıyorum şöyle. Burası omzumuzun bir motifi. Şöyle şu 2 tane köşemiz var bakın şurada. 2 tane burada köşemiz var. Bir burada, bir burada. Yuvarlak yapar gibi arkadaşlar bakın. Bir tane buraya ekleyeceğiz. Düşük kollu bir bluz olacak. Sonra bakın şuraları ütülemedim, düzgün durmuyor. 1, 2, 3, 4 tane köşe var. Buraya 4 tane birleştirme yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Bu arka tarafa gidiyor. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 şöyle. Bir de burası var. 5 tane köşe. 1, 2, 3, 4. Bakın şurası. Evet. Bakın bunu buraya, bunu buraya. Sonra
Omuzdayız. Omuzumuzun motifi burası. Şimdi bir motif daha alıyoruz. Şöyle hemen bu kenara, köşelerden. Bir motif daha alıyoruz. Bu köşeden. Böyle koldan diğer kola doğru gidiyoruz. Bütün etrafına bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi yine aynı şekilde boşluklardan sık iğnelerin üzerinden birleştiriyoruz. Sonra burada birleştiriyoruz. Sonra diğer motifimizi sırayla peşinden etrafına birleştiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bakın şöyle burada iğnem kalmış. Göstereyim sizlere şimdi. Bakın burayı birleştirdik. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane motifi birleştirdik. Hiçbir köşe içeride kalmayacak şekilde. Burası boynumuz. 8 tane motifi yaptık. Sonra etrafına her birinin altına tekrar birer tane motif birleştirdim. Her araya. Şunu görmeyelim. 16 motif de etrafına birleştirdim. Şimdi mankenin üstünde de göstereceğim. Burada kameranın altında, masada göstermek pek kolay olmuyor açıkçası. Motifleri yapma şeklimiz aynı. Birleştirme şeklimiz aynı. Şunları 8 tane ortayı birleştirdikten sonra buradaki her köşeye bakın. Her köşeye motiflerimizi tek tek birleştiriyoruz bu şekilde. 8 tane içeride, 16 tane dışarıda. Sonra bunu şöyle göstereyim, bakın. 3 motif önde, şuralardan işaretledim omuzda kalacak motifleri. 1, 2, 3. 3 motif önde. 4 ve 5. motif bakın burada omuzlarda, şuradan işaretledim omuzlarda. 3 motif de arkaya bıraktım. Sonra dediğim gibi etrafına bunların bütün altlarına da bunları birleştirdik. Buradan koltuk altını ayıracağız. Onu da şöyle ayırdım. Buradan dilerseniz öyle kısa kol, düşük kolu bırakabilirsiniz. Dilerseniz de altına yine motifler ekleyerek kol yapabilirsiniz. Şimdi omuz motifimizi ortadan şöyle işaretledim. Bakın burası omuz. 3 tane sağında solunda var. Bir tane hemen onun altında var. 2 tane motif var omuzda. 1, 2, 3. Bu şekilde hesaplıyoruz. Şu uçla şu ucu bir motif geçirerek birleştiriyoruz. Ve buradan da koltuk altımızı vermiş oluyoruz. Yani şuraya, şuradan göstereyim, bir kenar ekleyeceğiz. Bir kenarı buradan ekleyeceğiz. Bir kenarı da buradan. Şurada şöyle bir koltuk altı veriyoruz. Şimdi geriye attığım için dar gibi görünüyor ama değil. Evet, tekrar göstereyim. Omzumuzu işaretledik. Hemen onun altında bir motifimiz var. Sağında ve solunda birer tane daha motifimiz var. Bu motifin şuradaki birleşme noktası, bu motifin de yine buradaki diğer motife birleşme noktası. Şurası. Diğer motifimizde bir kenarı buraya ekliyoruz. Buralara birleştirme yapmadan şu kenarını da buraya ekliyoruz. Bunu da tabii örerken ekliyoruz. Şöyle şu şekilde. Şimdi buradan da sizlere göstermeye çalışacağım. Makineye geçiriyorum. İşaretlediğim yerler, bakın omuzlara renk getirelim. Tam omuzun ortasına. Şöyle. Omuzlarımız birer tane motif. 1, 2, 3 tane önde motifimiz var. Arkaya çeviriyoruz. 1, 2, 3 tane de arkada motifimiz var. Her dilimine motifleri bu şekilde birleştirerek örüyoruz. Şimdi tabii bu yaka açıklığına sık iğne yapacağız. Şimdi koltuk, bunun altına istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Şöyle göstereyim şimdi koltuk altını nasıl yapıyorum. Burası koltuğumuz, omuz motifim, hemen altındaki motif, sonra bunun yanındaki motif, yanındaki motifin
diğer motifle şurada birleşme noktası var bakın. Buraya şöyle işaretleyiciyi takalım. Ve ekleyeceğimiz motif bu. Tabi bunu ben şimdi tamamladım göstermek için. Bunu örerken buradan birleştireceğiz. Bir ucunu buradan birleştiriyoruz. 1, 2 omuzun tam ortasındaki, 3 hemen yanındaki. Bunun da buraya birleşme noktası var. Bakın bunu alıyorum. Buradan da işaretleyelim. Ters dönmüş. Şöyle göstereyim. Bunu da buradan takıyoruz. Birleşme noktasına. Evet. Şöyle bir kol açıklığımız var bakın. Şimdi bunu buralardan birleştirirken tabii şuraları da birleştiriyoruz. Şu yanlarımızı da birleştiriyoruz. Bu motifi bu araya şurayı iğneleyelim. Şimdi birleştirdik. Burayı da birleştiriyoruz. Şurayla bir bütün oluyor. Yani ilk sıradan sonra 16 sıra yaptığımız motiflerle bir bütün olacak koltuk altına gelen motif. Aynı zamanda bir de burayla birleştiriyoruz. Şimdi bunun altına da yine her birinin altına motifler yaparak istediğiniz uzunlukta yapabiliyorsunuz. Kolumuz da bu şekilde. Şimdi buraya tabii şöyle düşük bir kol oluyor. Bunların da etrafına komple sık iğne gidiyorsunuz. Bunu uzatmak isterseniz bakın bu kenara, bu araya, bu araya, her dilimin arasına motif yaparak kolu da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şu koltuk altında birleştirelim beraber. Sanıyorum devamlı anlatmama gerek yok. Böyle güzel bir model olacak. Buraya da yaka açıklığına aynı ipimizi takacağız. İster 2 parmak, ister 4 parmak, ne kadar kalın isterseniz, burayı nasıl kapatmak isterseniz bu şekilde sık iğne ile dolanacağız. Modelin bütün etrafına da böyle birer sıra sık iğne, etek uçlarına, kol uçlarına birer sıra sık iğne gidersek daha güzel durur diye düşünüyorum. Şimdi şu koltuk altında birleştirelim. Evet, koltuk altında işaretlediğim yerler buralar. Bakın bunları çıkarmadım. Birisi de burada. Geliyorum şimdi. Şuradan birleştirmeye başlıyorum. Böyle birleştiriyorum. Burada bitiriyorum. Böyle devam etmiyorum. Şimdi şuradan birleştirmeye başlayacağız. Bir zincirimi çekmiştim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen buradan alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tekrar zincir. 1, 2, 3. sık iğneye batıyoruz. Bir sık iğne. Sık iğnelerimizi yine aynı şekilde her birinin içine giriyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Tekrar bir sık iğne. İkinci sık iğnenin içinden geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Üçüncü yapıyorum. Yani motiflerimiz hep aynı. Yarım motif ya da eksik motif diyeyim, köşesi farklı motifimiz yok. Hepsini aynı şekilde örüyoruz ve aynı şekilde birleştiriyoruz. Yakadan başlarsanız daha kolay yaparsınız. Önce yakayı yapmak önemli çünkü. Ön ve arkada aynı sayıda motifler bırakıp omuzlarda da birer tane motif bırakmanız gerekiyor. Evet. Şimdi boşluğa geldim. Bir sık iğnemi yaptım. Birleştirdim. 2 sık iğne birleştirdim. Üçüncü sık iğne ve birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın burası işaretlediğim yerde. Az önce mankenin üzerinde de gösterdiğim yer. İki motifin birleşme noktası. Buraya giriyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi ördüğümüz motife dönüyoruz. Tekrar birleştirme yapmıyoruz bakın. Gösterdiğim, işaretlediğim yer burasıydı.
Buradan itibaren başladık birleştirmeyi. Burada bitirdik. Şurayı birleştirmiyoruz. Burası kol üstünde kalacak. Şimdi buraya kadar örüyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye girdik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir kenarı daha tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın bunu da yine şöyle göstereyim. Omuzdaki motif, altındaki motif. Sağından buradan birleştirdik. Şurayı birleştirmedik. Geliyoruz buraya. Solundaki motifin diğer motifle birleşme noktası. Bakın burayı da işaretlemiştim. Bunu tutuyoruz. Daha buradan birleştiriyoruz. Buraya giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Dönüyorum. Bu kenarı da birleştireceğiz tabii. Şu öbür tarafta başlarken nasıl birleştirdiysek. Üçüncüye giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burayı da birleştirdim. Şimdi yine sık iğneleri yaparak devam ediyorum. Pardon. Örmeye devam ettim. Şöyle alalım. Her bir sık iğnenin içinden giriyoruz. Bu şekilde kolu da ayırdıktan sonra arkadaşlar alt tarafta ister uzun, ister kısa, isterseniz elbise o şekilde yapabilirsiniz. Bütün dilimleri, motifleri birleştirerek elbise yapanlar da var tabi bu modelle. Evet, boşluğa geldim. Bir sık iğne. Şimdi buraya kadar 2 tane 100 gramlık ip gitti. Onu da belirteyim. Ve şu anda ipim kalmadı. Ama sanıyorum buradan sonrası kolay arkadaşlar. Buradan sonrasının videosunu çekmeyeceğim. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Buraya da giriyorum şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Motifi örüyorum. Bitiriyorum şimdi. Omuzu yapmış olduk. Koltuk altını yapmış olduk. Tam koltuk altına bir tane motif geçirmiş olduk. Bir tane buradan birleştirdik. Bir tane buradan birleştirdik. Şu sıraya bir motif daha arasına girmiş olduk şu anda. Şimdi motif bitiriyorum. Dönüyorum. Evet, iki tarafında koltuk altını yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle şu açıklıkta bir kolumuz var. Tam koltuk altımıza gelen motif yine bu şekilde yarım görünüyor. Bakın şöyle baktığınızda, böyle baktığınızda da bütün kenarlara tekrar motif birleştirerek örmeye devam edeceksiniz. Burayı da bakın birleştirdim aynı şekilde. Şöyle katlayalım. Şimdi yakamızdan şöyle katlayalım. Herhangi bir yerden başlayalım. Şu omzumuzdan başlayalım. Sık iğne yapacağız sadece. Zincir boşluklarına da sık iğne yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi ipim benim çok az kaldı. Bir sıra dolanır diye düşünüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir yerden şöyle birleştirelim. Bu ipimizi de yedirelim buraya. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnelerin üzerine her birine bir tane batıyoruz.
Bunu tabii tamamen kendi elinize göre yapmanız lazım. Sık iğnelerde mutlaka birer tane batalım ama boşluklarda kontrollü giderek yapalım. Yani marullanma olmaması lazım. Şimdi bakın şu birleştirme noktalarımız 5 zincir çektik, birleştirdik, tekrar 5 zincir çektik, öyle düşünün. Buraya giriyorum. 1 2 3 4 5 tane güzel oldu. Diğerine geçiyorum. Şu araya herhangi bir şey yapmadan diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle kontrol edelim. Gerdiriyor mu ona bakalım. Gerdirmiyorsa sıkıntı yok. İkinci, üçüncü sıraya giderken bakarız. Oralarda marullanma olursa azaltırız. Sık iğnelerde yine aynı şekilde her birine birer tane batıyoruz. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Onu da hemen şurada göstereyim. Diyelim ki geniş geldi elinize. Tam oturmadı diyelim ki sık iğne. Şöyle giriyorum. Bakın bir ilmek aldım. Çekmiyorum tığımı. Diğerine giriyorum. Bir tane daha alıyorum. Üçü birden çekiyorum. Ara ara bu şekilde azaltmalar yapabilirsiniz. Ama ilk sırada yapmaya gerek yok. İlk sırada bir görelim önce. İkinci, üçüncü sıralarda bu şekilde yapabilirsiniz. Sık iğnelerin üzerine hepsine birer tane yaptım. Boşlukları da 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyorum. Şöyle şuraları düzeltelim. Diğerine geçiyorum. 5 az gelirse 6 da yapabilirsiniz tabii ki. 3, 4 ve 5. Şimdi ben ipim yettiği yere kadar bu sık iğnelerimi tamamlayacağım. Komple bu şekilde yaka kısmını dolanıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın şöyle yakından göstereyim size. 4 sıra sık iğne gittim. Daha fazla da gidebilirsiniz. Şöyle bakın. Gayet güzel duruyor. Büyük gelirse eğer motifler size, dediğim gibi 10 sırada değil 8 sırada, 7 sırada, istediğiniz sırada bitirebilirsiniz. Şöyle koltuk altı da bakın bu şekilde. Şöyle bir motif yaptık araya. Kolları da yine tabii sık iğne gidilecek ama benim şimdi ipim bitti. En son yakayı yaptım. Bu altlara da, alt kısma da istediğiniz sırada motif yapabilirsiniz. Bedenini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle birer sıra daha yapsak tam bel hizasında olacak. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın diyorum şimdilik. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.